Gladyatörler artık sadece birbirleriyle değil, masum insanlarla da dövüşüyordu. Bazen sırf keyfi için savaş deneyimi olmayan köleleri aslanların önüne atardı. Halk, eğlence için geldiği arenada gözleri önünde komşularının, dostlarının parçalanışına tanık olurdu. Ve Caligula, locasından bu sahneleri izlerken gülüyor, bazen de ellerini çırpıyordu. Caligula, tarihin en korkunç insanı. Onlar aramızda. Gözlerinizin içine bakar, gülümser ama içlerinde hiçbir şey hissetmezler. Merhamet yok, pişmanlık yok. Sadece kendi çıkarları. Bugün insanlık tarihinin en tehlikeli zihinlerinden birinin karanlık dünyasına gireceğiz. Ve belki de farkında olmadan hayatınızdaki o kişiyi tanıyacaksınız. Psikopat kelimesini duyduğunuzda aklınıza ne geliyor? Bir katil mi? Yoksa soğuk bakışlı bir suçlu mu? Gerçekte psikopatlık, beynin empati, suçluluk ve korku gibi duyguları işleyen bölgelerindeki farklılıklarla ortaya çıkan karmaşık bir kişilik bozukluğudur. Onlar için insanlar sadece bir araçtır ve çoğu zaman en tehlikelileri normal görünmeyi başaranlardır. Milattan sonra 37 yılı. Roma İmparatorluğu'nun tahtına genç bir adam çıkar. Gaius Julius Caesar Germanicus. Ama halk ona başka bir isim verir. Caligula. Çocukluğunu Roma lejyonlarının içinde savaş çizmeleri giyerek geçiren bu adam, başlangıçta halkın sevgilisidir. Güler yüzlü, cömert ve adil görünür. Ama tarih bize öğretmiştir ki, en korkutucu canavarlar önce dost maskesi takar. İlk başlarda halkın sevgilisiydi. Ama kısa süre sonra Roma, onun değişimini fark etmeye başladı. Bir hastalık geçirdiği söylenir. Kimilerine göre bu, beyninde kalıcı bir hasar bıraktı. Artık yüzündeki gülümseme daha seyrek, bakışları ise daha keskin ve tehditkardı. Ve o andan sonra Caligula sadece bir imparator değil, korkunun ta kendisi oldu. İktidarın sarhoş edici gücü onu geri dönülmez bir yola soktu. Bir zamanlar Roma'yı koruyan eller artık masum kanıyla lekelenmişti. Caligula kendisine karşı gelen herkese acımasızca cezalar verdi ve Roma sokaklarında artık adalet değil, korku dolaşıyordu. Artık güç ona yetmiyordu. Caligula kendisini tanrı ilan etti. Roma tapınaklarını kendi heykelleriyle doldurdu ve halkından ona ilahi bir varlığa tapar gibi diz çökmelerini istedi. Artık Roma'da gündüzler bile karanlıktı. Sokaklarda sessizlik hakimdi. Çünkü kimse sesini çıkarmaya cesaret edemiyordu. Caligula'nın adı halkın kalbinde dehşet uyandırıyordu ve korku Roma'nın en büyük yasası haline gelmişti. Roma arenaları yüzyıllardır gladyatör dövüşleriyle ve vahşi hayvan gösterileriyle dolup taşardı. Ama Caligula döneminde arenalar kanla değil, korkuyla beslendi. Gladyatörler artık sadece birbirleriyle değil, masum insanlarla da dövüşüyordu. Bazen sırf keyfi için savaş deneyimi olmayan köleleri aslanların önüne atardı. Halk, eğlence için geldiği arenada gözleri önünde komşularının, dostlarının parçalanışına tanık olurdu. Ve Caligula, locasından bu sahneleri izlerken gülüyor, bazen de ellerini çırpıyordu. Roma için arena artık şan ve cesaretin değil, imparatorunun deliliğinin sahnesiydi. Roma artık eski Roma değildi. Sokaklar sessiz, pazar yerleri boştu. İnsanlar evlerine kapanmış, pencerelerden sessizce bakıyordu. Çünkü herkes biliyordu, imparator canı isterse sizi bir hiç uğruna ölüme gönderebilirdi. Söylentilere göre Caligula bir gün halktan sıradan bir adamı seçip suçlamadan, yargılamadan arenada gladyatörlerin önüne atmıştı. Ama bu deliliğin sınırı yoktu. Sarayın en sevdiği atı Instatus'a altın toynaklar taktırdı. Ona mermer bir ahır yaptırdı ve hatta onu senatör ilan edeceğini söyledi. Bu sadece bir alay değildi. Bu ben her şeyi yaparım diyen bir tehdit mesajıydı. Caligula'nın deliliği yalnızca Roma sokaklarında değil, denizlerde de yankı buluyordu. Bir gün ordusunu İngiltere'ye sefere çıkaracağını duyurdu.
Ama kıyıya vardığında hiçbir düşman görünmedi. Bunun yerine askerlerine kılıç ve mızraklarla denize girmelerini emretti. Onlara denizdeki Neptün'ün canavarlarını öldürmelerini söyledi. Ve en çılgın kısmı, askerler saatlerce suyu mızrakladılar. Dalgaları yararak hayali yaratıkları avladılar. Gün sonunda Caligula askerlerinden deniz kabuklarını toplamasını istedi ve bunları savaş ganimeti ilan etti. Roma'ya dönüşte halkı bu zafer için törenle selamladı. Caligula'nın deliliği artık korkunç bir oyuna dönüşmüştü. Sarayındaki büyük mermer salonda altın işlemeli tahtında oturuyor, önünde diz çökmüş bir grup asker ve halktan insanlar duruyordu. Bir anda askerlerine döndü ve soğuk bir sesle "Sadakatinizin kanıtını istiyorum," dedi. Ardından suçsuz seçilmiş bir adamı işaret etti ve emir verdi. "Onu şimdi öldürün." Kimse kımıldamıyordu. Salonda soğuk bir sessizlik vardı. Caligula'nın dudaklarında alaycı bir gülümseme belirdi. "Emrimi yerine getirmezseniz sıradaki siz olursunuz," dedi. Ve böylece kendi halkını kendi elleriyle birbirine kırdıran bir imparatorun çılgınlığı Roma'nın taş duvarlarına bir lanet gibi kazındı. Caligula'nın sofraları Roma'nın en zengin ziyafetlerinden biriydi. Ama aynı zamanda en korkunçlarından. Mermer masalar, altın tabaklar, gümüş kadehler ve egzotik yemeklerle dolup taşardı. Ancak bu ihtişamın ortasında davetliler her an ölümle yüzleşebilirdi. Aniden Caligula ayağa kalkar, kadehini kaldırır ve gözlerini misafirlerin üzerinde gezdirirdi. Sonra gülümseyerek birini işaret ederdi. İşaret ettiği kişi saray muhafızları tarafından sürüklenir ve bir daha geri dönmezdi. Kimse bu oyunun ne zaman başlayacağını veya ne zaman biteceğini bilemezdi. Bu, Caligula'nın mutlak gücünün en zehirli ispatıydı. Caligula için kan bağı sadakatin garantisi değildi. Kendi kanından olanlar bile onun gözünde potansiyel birer düşmandı. Tahtına göz diktiğini düşündüğü kuzenlerini bir gün saraya çağırdı. Onları altın işlemeli tahtında gülümseyerek karşıladı. Ama bu gülüş cellatların sessiz işaretiydi. Dakikalar içinde imparatorun kanından gelen iki genç adam Roma'nın soğuk mermer zemininde yok olup gitti. Sabahın ilk ışıkları Roma sokaklarını altın rengine boyarken uzaktan gelen zırh sesleri sessizliği parçaladı. Köşe başındaki esnaf tezgahının arkasına saklandı, çocuklar annelerinin kollarına sığındı. Kırmızı pelerinleriyle Caligula'nın muhafızları adım adım yaklaşıyor, kapılara sertçe vuruyordu. Her tokmak sesi bir evin servetinin sonu demekti. Altınlar, gümüşler, aile yadigarları hepsi çuvallara dolduruldu. Direnenler yalnızca mallarını değil, hayatlarını da kaybetti. Ve o gün Roma halkı şunu gördü. İmparatorun hırsı Tiber'in sularından bile daha derindi. Bununla da yetinmeyip Roma'nın gururu olan Senato'nun karşısına en sevdiği atı Instatus'la çıktı. Altın işlemeli gemi, mor ipek bir örtüsü ve boynunda parıldayan değerli taşlarla süslenmişti. Salona ağır adımlarla giren at, mermer zeminde yankılanan nal sesleriyle herkesin dikkatini üzerine çekti. Caligula, senatörlerin şaşkın bakışlar arasında atını konsül ilan etti. Bazıları gülmek istedi ama korkudan nefeslerini bile tutamadı. O gün Roma'nın en güçlü adamları bir hayvanın önünde saygıyla başlarını eğmek zorunda kaldı. Kuzenlerini öldürtmesi, atını konsül ilan etmesinden sonra taht, Caligula'nın altında artık güvenli değildi. Her fısıltı ona bir ihanet, her bakış bir tehdit gibi geliyordu. En yakın dostlarını, çocukluk arkadaşlarını, hatta yıllardır yanında duran muhafızlarını bile hain ilan etmeye başladı. Roma sarayının mermer koridorlarında korku sessizlikten bile daha yüksek bir sesle yankılanıyordu. İmparator gözlerini asla kimsenin üzerinden çekmiyor, geceleri bile kılıcını yanından ayırmıyordu. Gücü büyüdükçe yalnızlığı da büyüyordu. Ta ki kendi gölgesinden bile korkar hale gelene kadar. Roma sokaklarında artık korku, öfkeyle karışmaya başlamıştı. Halk sessiz köşelerde fısıldaşarak Caligula'nın çılgınlıklarını anlatıyor, gözlerini sarayın karanlık silüetinden ayırmıyordu. Eskiden gözünü kırpmadan imparatoru koruyan muhafızlar şimdi birbirlerine kuşku dolu bakışlar atıyordu. Sarayın ağır mermer kapıları ardında fırtına yaklaşıyordu.
Ve o fırtına Roma'nın en güçlü adamının üzerine kopmak üzereydi. Bir gece bu sessiz fısıltılar çelik sesine dönüştü. Caligula her zamanki gibi verdiği görkemli ziyafetin ardından mermer koridorlardan geçerken etrafı bir anda daraldı. Kendi muhafızlarının soğuk bakışları arasında kılıçlar kınlarından çekildi. Bir zamanlar önünde saygıyla eğilen adamlar şimdi ölümünü getirecek darbeler indiriyor. Roma bir laneti kanla yıkıyor ama o kan imparatorun kendi kanıydı. Caligula'nın çığlığı Roma'nın mermer duvarlarında yankılanmayı bıraktığında şehir derin bir sessizliğe gömüldü. Sarayın görkemli salonları artık boştu. Taht ise yalnızca soğuk mermerden bir oturaktı. Halk sokaklarda fısıldaşarak bu çılgın saltanatın sonunu konuşuyor, gözlerinde hem korkunun kalıntısı hem de bir hafif rahatlama vardı. Roma yeniden nefes alıyordu. Ama imparatorun gölgesi hala bir köşede hissediliyordu. Eğer bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olun ve bir sonraki tarihin karanlık sayfasında yeniden buluşalım.